Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları inceleyeceğiz, altını inceleyeceğiz, gümüşü, euroyu, bitcoin'i, kısacası piyasalara genel bir bakış sizlerle birlikte yapacağız. Yarın önemli bir veri var. ABD enflasyon verileri açıklanacak. Saat 15.30 civarında açıklanacak bu veriyle birlikte dolarda ve altında neler olabilir, euroda neler olabilir, bu verinin açıklanmasının ardından dolar kaç TL olabilir, altın kaç TL olabilir, bunların sorularını bu video içerisinde sizlerle birlikte yanıt bulacağız. Şimdi bu video içerisinde özellikle beni hiç dinlemediğiniz kadar fazla dinlemenizi sizden rica ediyorum. Çünkü yarın 11 Mayıs itibariyle saat 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verisiyle birlikte dolarda neler olabilir veya altında yükselişler ve düşüşler hangi şekilde gelebilir? Bunları sizlerle teknik analiz yöntemini kullanaraktan bu video içerisinde bulmaya çalışacağız. Kısa ve öz, anlayabileceğiniz şekilde, hızlı bir şekilde bu video içerisinde bunları size anlatmaya çalışacağım. O yüzden beni çok iyi, dikkatli bir şekilde dinlemenizi özellikle sizlerden bir kez daha rica edeceğim sevgili dostlarım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza beğenilerin biraz az geldiğini ve bu yüzden de gösterim sayımızın azaldığını, beğenileri eksik etmezsek de beni sevindireceğinizi bildirerekten hemen başlayalım istiyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, yarınki enflasyon verisiyle birlikte Nisan ayı ABD enflasyon oranı açıklanacak. Beklentiler Mart ayındaki 8,5'luk enflasyonun 8,1 civarına doğru gerileceği yönünde arkadaşlar. ABD'deki enflasyonun gerilim göstereceği yönünde. Şimdi FED faiz artırışlarına niçin başlamıştı arkadaşlar? Enflasyon oranlarını kademeli bir şekilde aşağıya çekebilmek için, yani piyasada dolaşan trilyonlarca dolar miktarındaki bastıkları parayı geri ülkelerine çekebilmek amacıyla. Böylelikle ne yapacaklar? Piyasada bir dolar kıtlığı oluşturup bu dolar kıtlığı sayesinde de enflasyonlarını aşağıya doğru çekebilme yönüne gideceklerdi. Bunun doğrultusunda yarınki açıklanacak ABD enflasyon verisinin 8,1 civarına doğru gerilemesi ABD piyasalarında olumlu, yani yapılan faiz artırışının olumlu sonuçlar getirdiği etkisiyle birlikte dolar kurunda tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Günlük bazda dolar TL kuruna baktığımız zaman bu hareketlerin yukarı yönlü ilk etapta dolar kurunda faizlerin, enflasyonun faiz etkisiyle birlikte gerilemesi neticesinde dolar kurunda arkadaşlar ilk etapta şurada gördüğünüz 15.50 direncine doğru bizler yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte dolar kurunda takip ederiz. O yüzden yarınki veri çok önemli olacak ve bu veriyle birlikte bakın enflasyon rakamlarında aşağı yönlü bir açıklama, revize gelir ise, yani 8.50'den 8,1 civarlarına doğru bir aşağı yönlü revize sizlerle birlikte yaşar isek dolar kurunda neymiş arkadaşlar? Yukarı yönlü hareket 8 lira 50 kuruş civarına doğru tekrardan yukarı yönlü seyrini dolar kurunda devam ettirebilir. Peki yarınki verilerin yüksek gelmesi durumunda, yani 8,5'luk enflasyonun üzerinde bir enflasyon rakamının gelmesi durumunda neler olabilir? Bu gibi durumda arkadaşlar Fed'in yapmış olduğu 0,50 bas puanlık faiz artışının pek bir işe yaramadığı ve bunun sonucunda da dolar kurunda bizler aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte tekrardan izleriz. Bunun sonucunda da dolar kurunda ilk etapta 15.00 desteği ve aşağıda da 14.88 desteğine doğru dolar kurunda aşağı yönlü bu sefer hareketleri sizlerle birlikte takibe başlarız arkadaşlar. Biz de beklentiler doğrultusunda ABD'deki enflasyon oranının 8,5 civarından 8,1 civarına doğru gerileyeceği ve dolar kurunda da 15 lira 50 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Evet, dolar kurunu anlattıktan sonra hemen altın tarafına geçelim. Altında peki durum ne şekilde olur? Bunu sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışalım. Evet, altın tarafına da baktığımız zaman sevgili dostlarım, altın tarafında bizler için bir ikili dip formasyonu şuradaki gördüğünüz bölge içerisinde gerçekleşmiş durumda. Yani burada altında bir ikili dip olayı yaşanmış. Bu ikili diple birlikte altında bir dönüş senaryosu yaşanabilir. Özellikle de
ons tarafındaki altını takip eden arkadaşlarımız için. Yani burada Fed'in yapmış olduğu enflasyonla ilgili faiz artışının bir işe yaramamış olması durumunda altının ons tarafında bizler bu sefer sizlerle birlikte yukarı yönlü 1876 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü atakları takip ederiz. Yani altın tarafı yükseliş trendine tekrardan geçebilir. Bu yüzden altının onsunda da yarın gelecek enflasyon rakamlarından çıkan sonuç çok önemli olacak. Altının ons tarafında doların lehine çıkacak bir karar. Burada 1830 dolar seviyesine doğru altının onsunda da bir aşağı yönlü hareketi başlatabilir sevgili dostlarım. O yüzden 1830 dolar seviyesi altının onsunda önemli bir seviye, önemli takip edilecek kritik bir seviye. Bu seviyenin kırılması aşağı yönlü hareketlerin daha da sertleşebilme sinyalini bizlere getirir ve bu sefer aşağıda 1811 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izleriz. Yalnız şuradaki 1830 dolar kuvvetli bir destek olacaktır. Bu altın bu 1830 dolarlar seviyesinde tutunabilir. Burası güçlü destek seviyesi olma yönündeki ataklarını devam ettirebilir ise buradan altının ons tarafında da tekrardan dediğim gibi arkadaşlar bir 1875 dolara doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte o zaman takip edebiliriz. Evet, gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altın tarafında bu hareketler sonucunda neler olabilir? Bakın gram altında çok basit bir grafiğimiz var sevgili dostlarım ve bu grafiği sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bugüne itibariyle baktığımız zaman noktasal olarak çalışıyor. Yukarıdaki direnç noktasal olarak çalışıyor. Aşağıdan geçen destek bölgesi de noktasal olarak çalışıyor. Burada gram altında yapacağımız tek şey buradaki destek ve direnç noktalarını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yani yukarıdaki bizler için direnç seviyemiz şuradan geçen yarın itibariyle 915 dolar seviyesi önemli. Bu 915 doları yukarı yönlü kırabilir, aşabilir isek bu sefer yukarıya yönlü bizler 960 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edebiliriz. Buradaki hareket şuradaki alttan geçen destek, önemli destek bölgesi de bizler için 875 TL civarında bulunuyor. Ve 875 TL üzerinde kalındıkça yani bu 875 TL aşağı yönlü kırılmadıkça yukarıda da 915 seviyesi yukarı yönlü kırılmadıkça buradaki hareket yatay olarak 875-915 TL bantları arasında gram altında devam eder. Bizlerin panik olmamız gerekecek herhangi bir durum ne zaman başlar gram altında? Şuradaki 875 TL altında sizlerle birlikte kapanış görürsek o zaman panik olabiliriz ve pozisyonlarımızı TL'ye geçebiliriz arkadaşlar. Ama şu an itibariyle burada bir kapanış hala da sizlerle birlikte görmediğimiz için veya yukarı yönlü hareketin daha da yukarı yönlü dönebilmesi için ise 915 seviyesi üzerinde bir kırılım ve kapanış görmemiz şart. Bu iki kanal arasında sıkışmış bir gram altın bizlerin takibinde olacak. Önemli bir iki nokta olarak takip edilmeli sevgili dostlarım. Sizler hiçbir zaman duygularınızla hareket eden yatırımcılardan olmayın. Yani teknik analize sadık kalmak, sadık olmak gerçekten çok önemli. Bunu bir kez daha dolar TL kurundaki ve euro sterlin grafiğinde de sizlerle birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Bu gram altın analizini tamamladıktan sonra altın takip edenler mutlaka euro ve sterlin devamındaki yorumu da izlesinler. Çünkü çok önemli açıklamalar orada da gelecek bu gram altınla ilgili. Bakın şimdi euro Türk lirasına dönelim. Aynı gram altındaki gibi euro Türk lirasında da şöyle bir kanal içerisindeki sıkışmayı euroda takip ettik sizlerle birlikte ve dünkü analizimizde ne açıklamıştık arkadaşlar? Şunları bir silelim ve burayı biraz daha büyütelim. Burası euro için güzel bir alım fırsatı olabilir şeklinde bir yorumumuz vardı. Ve dediğimiz gibi bakın noktasal olarak bu çizdiğimiz grafik üzerine değip euroda yukarı yönlü hareket geldi ve şu an 16 lira üzerinde sizlerle birlikte bir euro Türk lirası izliyoruz. Euro Türk lirasında da dediğim gibi üst kanaldan geçen çizgimiz bizim için önemli bir çizgi. Bakın şu kanalın üst tarafı yukarı yönlü yükseliş hareketini başlatacak olan hamleyi getirir. Aşağıdaki kırılımın gerçekleşmesi durumunda da aşağı yönlü hareketi bizlere getirir. Peki aşağı yönlü hareket hangi rakamlardan geçiyor? Bakın gram altıncılar da bunu çok iyi dinlesinler. Çünkü aynı TL kurlarında olduğu gibi gram TL tarafında da aynı oluşum, aynı sıkışma mevcut.
Bizler için burada artık en önemli seviye 15-40 seviyesi aşağıda. Şurası 15-40. Yani burası artık bizler için çok kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. Ayrıca bizler burayı bir stop bölgesi olarak da kullanabiliriz. Çünkü bunun kırılması aşağı yönlü Euro'daki hareketleri tetikleyecektir. Peki yukarı yönlü hareketlerin tetiklenebilmesi için Euro'da nerenin kırılması lazım? 16.80 bölgesinden geçen direnç seviyesinin kırılması lazım. Buradaki 16.40 kırılımı da Euro'da yukarı yönlü sert hareketleri bizlere tekrardan başlatacaktır. Burada da 15.40 kırılımı aşağı yönlü hareketi başlatacaktır. Şu an için 15.40 bir alım fırsatıydı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 16.40-15.40 aralığında bir Euro'yu sizlerle birlikte takipte kalacağız. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman burada da bir al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Euro'da bir al sinyali yakmış durumda stokastik indikatörümüz ve bu dip seviyede bu sinyali de yakalamış gözükmekte. Sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası takip eden arkadaşlarımız için. Evet, Sterlin Türk Lirası'na da baktığımız zaman arkadaşlar aynı oluşum bakın Sterlin Türk Lirası'nda da var ve çizdiğimiz grafik üzerinde noktasal hareketleri takip ediyoruz. Bakın arkadaşlar teknik analize uymazsak inanın çok ağlarız. Bunu sizlere sürekli iletiyorum. Sürekli eğitim babında bunları size anlatmaya çalışıyorum. Tabi anlayabilenler için, anlamayanlar için yani burada anlattıkların neye yarar, ne faydası var diyenler için bakın arkadaşlar öyle çok faydası var ki burada sürekli al sinyalleri ve sat sinyalleri veren bölgeler teknik analizde zaten çizilmiş ve şu an içinde bunlar noktasal olarak çalışan hareketler. Yani sterlin Türk Lirası'nda da bakın şu alttaki destek 18.20'den geçiyor. Buradaki 18.20 altında kapanış olmadıkça bu hareket tekrardan yukarı yönlü mum şeklinde kademeli bir şekilde hareketleri yukarı yönlü götürecektir. Burada ilk etaptaki hareket 19 TL'ler civarına doğru giden bir sterlin Türk lirası sizlerle birlikte izleriz. Bunun üst bandı nereden geçiyor diye soracak olan arkadaşlar için ara direncimiz 19 TL'lerde ve onun üzerindeki kırılımdaydı ise 20 lira 30 kuruş civarlarından geçen bir ana hedef bölgesi sterlin için çizebiliriz. O yüzden sterlinde de bu verdiğim hedefler önemli hedeflerdir ve aşağı ve yukarı yönlü bizler için hedef noktalarını belirleyecek olan alanları açacak yerlerdir. Gene stokastik indikatörüne baktığımız zaman sterlinde de al sinyalinin tam bu bölge içerisinde indikatörünün yaktığını görüyorsunuz. Yani teknik analizde takipler aslında çok güzeldir. İyi çizimleri yakalayabilirseniz, iyi teknik analizi yakalayabilirseniz noktasal olarak sizlere önemli yönleri de gösterebilecek alanları çıkartacaktır. O yüzden teknik analiz önemli diyoruz. Gümüş tarafına hemen bakalım. Evet, gümüşte teknik analizin dışında hareketler oluyor arkadaşlar. Yani burada birilerinin büyük oyunlar çevirdiği, yani bunu çevirebilmek için de burada bir ülkeler arası hareketlerin olduğu apaçık ortada. Bu da Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaştan nemalanmaya çalışan altın bazında özellikle Rusya'nın yapacağı işlemlerle birlikte buradan gelecek altınları kapma çabasında olan ülkelerin burada manipülatif hareketler çevirdiğini ben düşünmekteyim sevgili dostlarım. O yüzden gümüşün ons tarafında 21 dolar seviyesinin çok önemli olduğu ve bu 21 dolar seviyesinde gümüşün onsunun tutunması durumunda mükemmel bir tekrardan al sinyali yaratacağını düşünmekteyim. Ve bu seferki bu düşüşün son düşüş olacağı ve buradan 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceği düşüncesindeyim. Peki olumsuz bir durum 21 dolar kırılır ise ne olur? Bunun da soruları geliyor. 21 dolar kırılır ise arkadaşlar bu sefer yönü 19 dolar civarına doğru çeviren bir gümüşün onsunu sizlerle birlikte izleriz. Fakat 21 dolar gerçekten çok güçlü bir destek ve bu destek uzun zamandır da çalışan bir destek. Bu sefer de bu destek aşağı yönlü kırılmaz ise yönünü sert bir şekilde yukarıya çevirecek bir gümüş onsu sizlerle birlikte takip ederiz. Tabi bu durumda gümüşün gramında 10 TL'ler önemli bir destek konumuna geçer. Bu kadar sert bir geri çekilmede 21 dolara tekabül eden gümüşteki alanda 10 TL'ler civarındaki karşılığına, gramın karşılığına denk gelen bölge. Bu bölge üzerinden de arkadaşlar geri dönüşlerde ilk etapta 11, burada birer liralık yükselişler halinde çok hızlı bir şekilde gümüşün gramında da 13 lira 20 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. Buradaki hareketler neden hızlı olabilir şeklinde soru sorabilirsiniz. Buradaki hareketler neden bu sefer daha hızlı olacak?
Çünkü bu sefer arkadaşlar 15 lira üzerine yerleşmiş bir dolar kuru ve çarpımı olan gümüşün onsunun yukarı yönlü hareketiyle birlikte çarpı 2 yani daha hızlı bir şekilde yükselen gram altın ve gram gümüş sizleri karşılar. Elinizdekileri kaptırmamanız çok önemli olacaktır. Çünkü bir andaki hareketler yukarı yönlü sıçrayabilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar diyoruz. Evet sevgili dostlarım, hemen Bitcoin tarafına geçiyoruz. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için dün önemli bir seviyemiz vardı. Bu seviyenin altında kapanış olmadıkça dikkatli olmanız konusunda sizlere uyarmıştım. Ve bu 29 bin dolar seviyesi bugün itibariyle test edildi. Bitcoin'de görüldü. Ve önemli bir seviyedi gerçekten 29 bin dolar seviyesi. Ve buradan bir tepki alıp yukarıya yönlü şu an itibariyle 31.500 dolarlar seviyesinde hareketlerine devam eden bir Bitcoin. 29 bin doları takip edeceğiz. Ben bu 29 bin dolar seviyesinin artık bir dip seviye şeklinde izlenmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlarım, aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe. 38 bin dolar bizler için önemliydi. Bakın hep öneminden bahsettiğimiz bölgeler aşağı yönlü kırıldı. Bu kırılımlarla birlikte bir ürüne aşık olmayın arkadaşlar. Yani bir ürüne bağlanmak, aşık olmak, özellikle cansız bir şeye bağlanıp aşık olmak sizleri daha da zararınızın derinleşmesine sebebiyet verebilir. 38 bin dolar altında Bitcoin'deki hareketin sert aşağı yönlü gelebileceğiyle ilgili sürekli video yaptık ve çift taraflı analizlerimizi değerlendirdik. 38 bin kırılmazsa herhangi bir sorun olmayacağını, tekrardan yukarı yönlü hareketin 46 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'i götürebileceğini söylemiştik. Fakat piyasada dolaşan haberler neticesinde haber akışlı olarak 38 bin doların aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte aşağıdaki kuvvetli destek bölgesine doğru Bitcoin'in satış yediğini gördük. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Teknik analize her zaman sadık olacağız. Teknik analize sadık olmazsak ağlamanız kaçınılmaz, üzüntüleriniz de kaçınılmaz olacaktır. O beklemediğiniz en büyük kabusları yaşayacağınız günler yakın olacaktır. Burada bazılarınız biliyorum zarar ettim deyip çıkmak istemiyorsunuz bazı kuvvetli destek bölgelerinin kırılmasıyla birlikte. Fakat buralardan çıkılmış olsaydı Bitcoin miktarınızı arttıracaktınız. Unutmayın ki bu da bir kazanç yöntemidir. Şimdi burada Bitcoin'de neler olabilir? Bitcoin'de artık bu 29 bin dolar önemli bir seviye. Çünkü buradan Bitcoin'de bir geri dönüş yaşar isek buradaki hareketin aşağıya kırılmaması durumunda Bitcoin burada bir W formasyonu çizebilir. Yani ikili dip formasyonunu burada görebiliriz. Buradan göreceğimiz bir yükseliş bandının tekrardan açılması Bitcoin'de terste olanlar üzülmesin. Bizleri tekrardan ilk etapta 68 bin dolar civarına doğru Bitcoin'de yukarı yönlü hareketi tetikler. Ama bunun için 29 bin 28 bin 500 aralığı gerçekten Bitcoin'de şu an itibariyle baktığımızda çok önemli olacak. İnşallah bu desteğini koruyabilir ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir hareketi Bitcoin çizebilir diyerekten umut ediyoruz. Teknik analiz böyledir işte arkadaşlar. Teknik analizi bu şekilde takip ettiğiniz zaman aşağı yönlü de kazançlarınız olacaktır. Yukarı yönlü de kazançlarınız olacaktır. Ana hedefler değişmez. Gümüşte ve gram altındaki ana hedeflerimiz bakidir. Dolardaki ana hedeflerimiz bakidir. Bunlar kaçınılmaz olarak görünecek olan da seviyelerdir. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.